Arkadaşlar merhaba. Size de geçenlerde sarı kantaron çayının faydalarını göstermiştik. Bugün de sarı kantaronlarımızı görün şöyle. Bahçemiz harika, muhteşem. Yukarıda da var sarı kantaronlarımız. Bunlardan toplayıp sarı kantaron yağı yapımını göstereceğiz. Şu anda tam çiçek dönemindeler ve çok güzel yağlanmış vaziyetteler arkadaşlar. Evet, bizler şu an burada hemen hiçbir şekilde zorluk çıkmadan size nasıl sarı kantaron yağı yapıldığını göstereceğim. Şöyle nasıl yağda olduğunu göstermek istiyorum bir kez daha. Bakın, çiçeğini kopardım. Şuraya sürüyorum. Şu yağdaki formuna bakın arkadaşlar. İnanılmaz yağlı vaziyetinde. Tam da şöyle şifa da olsun. Tam da sarı kantaron yağı yapma dönemindeyiz. Evet, şu an kesinlikle yol kenarlarından sarı kantaronlarınızı toplamayın. Bir kez daha söylüyorum. Kırlardan toplayın. Çünkü gördüğünüz gibi yağlandığı için egzoz gazları ağır metaller oluşturacak ve bitkiye yapışacak. Yapıştığı zaman da maalesef değerli arkadaşlar bunlar bize ağır metaller yağımızda birikecek ve fayda sağlayacağına bizlere zehir sağlayabilir. Bunun için tabii bizim burada sarı kantaronlarımız çok fazla olduğu için ben şöyle kafalarından hızlı hızlı toplamaya başlayacağım bu arada. Arkadaşlar şu bölgelerini şöyle toplarsanız ya da bazen görüyoruz sapından da toplayabiliyorlar. Hiç sıkıntı yok. Çiçek açmış bu döneminde hasadını bende şu an fazla olduğu için ben üstlerinden bu şekilde toplayarak yapıyorum. Değerli arkadaşlar, bu arada bunu toplarken sizlere anlatmak istediğim bir şey var. Ben kendim sağlık meslek yüksekokul mezunuyum. Aynı zamanda sağlık teknikeriyim. Bunlar alternatif tıp olarak geçmese de tamamlayıcı tıp olarak günümüzde çok revanşta ve kesinlikle de olması gerekiyor. Haptan uzak kalmalıyız. Kimyasallardan uzak durmalıyız. Daha çok doğaya sarılmalıyız. Bakın burada şöyle göstereyim. Mesela şuradan tepeden hasadını yapıyorum. Şöyle hasadını yapıyorum. Sapından da olabilir. Çünkü ne kadar doğaya sarılırsak şifayı onda buluruz. Sarı kantaron yağının faydalarını sizlere anlatmakla bitiremem. Öncelikle sarı kantaron yağı depresyon için birebir. Her gün birer çay kaşığı içmeniz size çok fayda sağlayacaktır. Depresyon ve sinirsel psikolojik hastalıklara çok iyi gelecektir. Çayını da aynı şekilde tavsiye ediyorum. Bunun yanında sarı kantaronun cilt için çok faydası var arkadaşlar. Cildimize uygulayabiliriz. Yanıklar varsa iz bırakmıyor. Onları tamamen ortadan kaldırıyor. Bir yerimize bir kanama olduğu zaman kanamayı durdurabiliyor. Bahsettiğim gibi çocuklar pişik olursa oraya da sürebilirsiniz. Hemoroid tedavisinde çok etkili. Balla karıştırdığımızda sarı kantaron yağını antibiyotik etkisi yapacaktır. Doğal bir antibiyotik olacaktır bizlere. Evet, bunun yanında arkadaşlar güneş kremi olarak da sürebilirsiniz yüzünüze. İz bırakmaz. Kanamalı bir yeriniz varsa oralara sürebilirsiniz. Ben bol olduğundan dolayı sapından koparmıyorum. Fark ettiyseniz sürekli üstünden bu şekilde alıyorum ki benim için imkan olduğundan dolayı bu şekilde yapıyorum. Yine sarı kantaronları açıklama makalesinde daha başka nelere iyi geldiğini de sizlere yazdım. Oradan da takip edebilirsiniz. Yakınlarımda olanlara keşke gönderebilsem. Ama size şunu da tavsiye edebilirim. Eğer bahçeniz varsa yol kenarlarında bulunan sarı kantaronların tohum halinde alın, ekin. Çok çabuk tutacaktır. Hani halk arasında yüzsüz bir bitki hemen tutar dedikleri bir bitki var ya, tam da öyle bir bitki arkadaşlar. Evet, ben aslında bunlar şu an bir kavanoz kadar dolumu için yetecektir. Şöyle gösteriyorum. Biraz daha alacağım buralardan. Sarı kantaronu düzenli olarak her gün birer çay kaşığı çocuklarınıza içirebilirsiniz. Mide hastalıklarına çok iyi geliyor. Ülser yaralarına çok iyi geliyor. Dış kanamalara çok iyi geliyor. Yanık varsa yanık çok iyi geliyor. Tekrar etmek istiyorum. İz bırakmıyor. Ameliyat izlerine çok gidiyor. Kadınların menopoz dönemlerinde çok faydalı. Aynı zamanda değerli arkadaşlar bir ateş düşürücü.
Evet, şu anlık size göstermelik bayağı da bir toplamış oldum. Bunlar bana yeter vaziyetinde. Şöyle devam edelim. Buralarda da var. Şöyle biz birçok yerde ekimini gerçekleştirdik aralığımızda. Tarım arazilerinin uzak, daha çok ari bölgelerde yapıyoruz. Şöyle yavaş yavaş gelelim. Hiç videomuzu kesilmeden size nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Ve kendinizin yapmanızı, satın almamanızı tavsiye edeceğim. Ve o kadar severek, o kadar güvenli bir şekilde kullanacaksınız ki her yılda sürekli tekrar yapacaksınız. Buna eminim. Evet. Burada sizlere göstermek istiyorum. Topladık. Boş kavanozumuz temiz bir şekilde. Bunu dolduruyoruz arkadaşlar şu şekilde. Bakın şöyle gayet güzel bir şekilde dolduruyoruz. Çok sıkı doldurmak gerekecek. Şu şekilde. Evet. Bastırıyorum. Dalları ile beraber de yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Çok sıkı bir şekilde bastırıyorum. Evet. Gayet de güzel oldu. Daha burada var. Evet. Şöyle iyice bastırmak istiyorum. Evet. Gayet de güzel oldu. Şöyle gösteriyorum. Müthiş bir şekilde doldurdum. İçinde daha var. Burada görebilirsiniz. Burada faydalarında uçuk için çok faydalı. Uçuk yaralarına da kullanabilirsiniz. Yine dediğim gibi saç derisi için, sedef hastalıkları için, kas ağrıları için, migren için de değerli arkadaşlar kullanabilirsiniz. Vücuttaki ölü hücreleri de tamamen ortadan kaldırıyor. Zaten açıklamalarda nelere iyi geldiğini sizlere yazdım. Görebilirsiniz. Evet, bizim kendi zeytinlerimiz var. Ve doğal bir zeytinyağını kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu zeytinyağımızı alıyoruz. Arkadaşlar kendi doğal yaptığımız bir zeytinyağı. İçine boşaltıyoruz. Şöyle. Bu yavaş yavaş aşağı inecektir. O yüzden biraz bekleye bekleye dolumunu uygulayalım. Şu şekilde. Ben şu an görebiliyorum aşağıya doğru gittiğini. Evet. Azar azar yapıyorum. Evet, aşağılara doğru aktığını görüyorum. Evet, doğal zeytinyağı ile dolduruyoruz. Sarı kantaronlarımız hemen hemen hazırlanacak vaziyette. Şöyle. Evet, bayağı bir ortasına kadar geldi. Bunu daha sonra doldurduktan sonra değerli arkadaşlar biraz yarı gölgeli, güneş gören bir yere koyacağız. 40 gün kadar orada kalmasını bekleyeceğiz. 40 gün ya da 41 gün. Benim tavsiyem biraz da böyle işin mistik bir tarafı olsun diye her zaman 41 günü kendime şiar edindim. Eski otacılıkta da Ayetel Kürsi'yi de muhakkak ki okumanızı tavsiye ediyorlar. Şifası olsun diye. Biz Bismillah dedik. Şöyle başladık yapmaya. Zaten kullanmaya da başladığınızda o kadar hoşunuza gidecek ki. Çok da seveceksiniz. Birazdan dolmaya başlayacak. Size şöyle geçen seneden yaptığım sarı kantaronu gösteriyorum. Bir örnek olsun diye getirdim arkadaşlar. Kavanozumuzu dolduruyoruz. Yine devam ediyoruz. 40 gün kaldıktan sonra bir metal olmaması daha güzel olabilir ama süzüyoruz. Süzdükten sonra işte böyle harika bir sarı kantaron yağı oluşacak. Bakın aradaki renk farklılığına bakın. Çok güzel olacak. Bu arada zeytinyağınız ne kadar kaliteliyse o kadar da yağınızın da kalitesi otomatik olarak artacak. Evet. Bayağı güzel oldu. Şöyle son hamlesini de yapıyorum. Doldu artık. Ufak ufak domlarımız oldu. Fazla koydum. Gayet de güzel oldu. Yağımı buraya koyuyorum. Evet. Kavanozumun kapağını kapatıyorum. Değerli arkadaşlar. Bismillah dedim. Evet. Şu an gayet hazır. 41. gün bunu süzeceğiz. Süzdükten sonra işte şu güzel az önce faydalarını saydığım muhteşem sarı kantaron yağı sizlere çıkacak. Değerli arkadaşlar, bu alternatif tıp değil. Tamamlayıcı bir tıp. Ama
biz ne kadar doğaya, ne kadar şifalı otlara sarılırsak hep faydasını göreceğiz. Ben bir tane daha yapacağım. Daha sonra bir tane daha yapacağım. Birkaç tane daha yapacağım. Ama örnek olsun diye bir kavanozu size yapmış oldum. Evet, şöyle kolonlarımın üzerinin bir tanesini üzerine koyacağım. Burada tam tamına 41 gün bekleteceğim ve süzeceğim. Daha sonra sarı kantaronumu tüketime hazır olacak. Bugün sarı kantaron yağı nasıl yapılır size bunu anlatmak istedim. Videomu hiç kesmeden yapmak istedim ki en doğal, en hızlı nasıl yapılır diye göstermek istedim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada biz diğer kavanozumuzu da doldurduk bu şekilde. Bu arada size önemli bir şey daha söylemek istedim. Biz bunu süzdüğümüzde üzerinde süzdüğümüzde pürçekleri kalacak. Yani sarı kantaronun maddesi kalacak, yağlı olarak kalacak. Yani özütü size, süzülmüş özütü biraz daha az olarak kalacak. Fakat o posasını sakın atmayın değerli arkadaşlar. Size çok özel bir tüyo vereceğim. Saçınıza iyice sürün. Çalılı olacaktır, biraz pürçekli olacaktır. Sizi biraz rahatsız edecektir ama çemberle de saçınızı bay olun bayan olun fark etmez. Çemberle de şöyle bir yarım saat 45 dakika bağlayın. İçeride kalsın. Saç deriniz için, sizin kendi sağlığınız için, vücut emilimi noktasında ve deri sağlığınız için, kepek sorunuz var ise her türlü sorun için çok iyi gelecektir. Sakın süzdükten sonra posasını atmayın ve bunu da bu şekilde değerlendirin diye videoda bunu da hatırlatmak istedim. Teşekkür ederim.